Evet, şimdi V yaka kesimine geldik. Son iliğimi de açtım. Şimdi bu tarafın kesmelerine başlayacağız. On bir ilmek lastiğimi örüyorum. On bir tane bir ters bir düz ördüm. 12 ve 13. ilmeği keseceğiz. Bu kesmeyi de şöyle sola doğru yapacağız. Şuradaki 2 ilmeği düzeltiyorum. Tekrar 2 ilmeği aldım ve ikisini birlikte örerek bir tane kesmeyi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi arka tarafına geldik. Kol yerimiz için burada 2 ilmek keseceğiz. İlk 2 ilmeği birlikte aldım. Bir takıyorum ve bir tane daha kesiyorum. 2. Şimdi tekrar ön yüze kadar devam ediyorum. Tekrar ön yüze geldik. Bant kısmındaki bir ters bir düz ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrar 11. ilmeğin ters 11. ilmeğimiz ters ilmek, 12 ve 13. ilmekleri keseceğiz. Yine şöyle ikisini düzeltiyorum. Şöyle birlikte aldım ve örüyorum. İkinci kesmemizi yaptık. Diğer ön gibi bu tarafta da her ön yüzde birer tane keserek 14 ilmeğimizi keseceğiz ve kol evimiz olana kadar da devam edeceğiz. Bu parçamız da arkadaşlar aynı şekilde 2 ilmek kestikten sonra omuza kadar ördüm. Daha sonra bu parçada tabi tersten denk geliyor. 8 ilmek, 8 ilmek, 8 ilmek kestim ve son ilmeklerim kaldı. Diğer parçada bu lastik kısmını kesmeden örmüştük. Fakat şimdi bütün ilmeklerimizi keserek bitireceğiz. Şimdi 11 ilmeğimiz var lastik kısmında. Düz örüyorum. Buradaki kesmeyi şu şekilde yapacağım. Ters örüyorum. Arkadaki ilmekten geçiriyorum. Düz ördüm. Örerek kesme yapıyoruz. Yani ilmeğimiz terse ters, düzleri düz örerek arkadaki ilmeği ördüğümüz ilmeğin üstünden geçiriyorum.
Burada son 2 ilmeği de artık kesiyorum. Şu ilmeğimizi de bir kere örelim. Dikme payını vererek ipimi kestim. Evet, şöyle serdim. Bakın. Dik yerlerimiz ve bu parçamız da bitmiş oldu. Arkayı ben hazırladım arkadaşlar. Şöyle 104 ilmekten 2 ters 2 düz yine hırkamızın bant kısmını ördüm. Daha sonra 28 santim olana kadar düz örgü ördüm. Hem sağdan hem soldan ikişer ilmek kestim. Ve kol yerimizi aynı diğer ön kadar ördüm. 104 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek sağdan 2 ilmek soldan 4 ilmek kesmiş olduk. Şu anda toplamda 100 ilmek var şişimizde. Omuz için 30, diğer omuz için 30, arada da 40 ilmek yakamıza kalıyor. Önce buradaki 30 ilmeği diğer önlerde yaptığımız gibi kesmesini yapacağız. Önce 8 ilmek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek kestim. Şimdi kalan 22 ilmeğimiz var. Onu örüyorum. Ve buradan geri dönüyorum. İki ilmek kaldığı zaman ikisini bir alıyorum. Tekrar ön yüze geldim. Şimdi 8 ilmeğin birini kestik. 7 ilmek olarak kesiyorum. Yedi. Tekrar örüp ön yüze geliyoruz. Yine sondaki 2 ilmeği birlikte aldım. Tekrar bir 7 ilmek kesiyoruz.
6 ilmeğimiz, son 6 ilmeğimiz kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Buradaki son 2 ilmeği birlikte alarak son artık kesmemizi de yapıp bir taraf omuz tarafını bitirmiş olacağız. Bakın enseden şöyle bir yükseklik yapmış olduk. Buraya lastik kısmını dikeceğiz. Uzunca ördüğümüz yeri. Şimdi dileyen arkadaşlar burada ipi kesip tekrar aşağıya bağlayabilir. Ama yani böyle şişle veya herhangi bir tığla ben ipi koparmadan şurada aşağıya kadar buradaki ilmeği yürütüyorum. Şimdi burada ense için ayırdığımız 40 ilmek var. Bunun hepsini keserek diğer omuza kadar devam ediyoruz. Ve şu işaretimi çıkarıyorum. Şu kalan ilmeği de omuzdaki ilmekle kesip şu anda şişimizde 30 tane ilmeğimiz var. Omuz tarafına doğru örüyorum bütün ilmekleri ve oradan aynı şekilde diğer ön parçada yaptığımız gibi önce 8, sonra yine 8, 8 ve 6 ilmeğimiz kalıyor. Bu tarafında omuz kesmesini tamamlayıp bitiriyoruz. 8 ilmeklerin birer tanesini biliyorsunuz, yani sıra biterken 7 taneyi de sıraya başlarken keserek yapıyoruz. Şimdi şöyle bir ensemizi göstereceğim. Evet, bu tarafta dediğim gibi ters taraftan keserek 8, 8, 8 ve 6 ilmeğimizi kesip bitiriyoruz. Şimdi şu ön parçada enseye dikeceğimiz 11 ilmeği uzatmıştık. Bunu şimdi arkadaki dikeceğimiz yeri ölçüyoruz. Ben 200 sıra daha ilave ettim. Bakın ölçerken şöyle buradan dikerek başlayacağımız için ve biraz şöyle esnetiyorum. Şu kısma şöyle denk gelmesi lazım. Dediğim gibi yani ipini koparmamıştık. O kısma kadar uzatabilirsiniz. Fazla ördüyseniz de o kısma kadar sökebilirsiniz. Şimdi bütün ilmeklerimi şöyle keserek bitiriyorum. Normalde bazen hırkalarda ense ortaya kadar bir tarafın lastiğini
Diğer tarafı da aynı şekilde en son ortaya kadar örebilirsiniz. Tam arka noktada dikişiniz olur ama ben omuz dikişine denk gelsin diye şuradaki ilmekleri hepsini keserek bitirdim. Ve burayı da diğer öne alıyorum. Önce bu şuradaki bakın şu sağ önümüz, sol önümüz yani şu şekilde şuradaki önce lastikleri birbirine dikebilirsiniz. Aslında ben iki şişte ekleme yapıyorum ama sonradan çok fazla soru geliyor dikerek yapılmaz mı diye. O yüzden bu sefer dikerek göstermek istedim. İlmeğimi geçirdim. Bakın şöyle karşılıklı tutuyorum. İlk düz ilmeği aldım ve karşısındaki düz ilmeği. Şu arada bir tane ters ilmeğimiz var. Onu alıyorum. Ve bakın karşı tarafındaki ters ilmeği. Böyle kaydırmadan düz ilmekleri, düz ilmeği, ters ilmeği, ters ilmeği dikerek bu kısmın dikişini bitiriyoruz. Şimdi ense dikişini de şu omuz dikişinden başladım. Dikerek geldim. Şunu tam şu kısmı da tam şuraya denk getirecek şekilde ben ara ara iğneleyerek diktim arkadaşlar. Dikişinde bir arka ilmekten bir de lastiğin kenarındaki ilmeği alarak şöyle karşılıklı diktim. Şuradaki son ilmeği de şu kenara ekleyelim. Şimdi şuradaki omuz dikişini yapacağız. Tersten şöyle tığla dikeceğim arkadaşlar. Şimdi şu iki omuzu tutuyorum.
Zaten kestiğimiz yerler şöyle karşılıklı gelecektir. Önce şuraya bir tane sabitleyeyim. Şöyle karşılıklı bir karşıdaki ilmekten bir buradan şöyle tığımın içinde yürüterek omuz dikişini de tamamlayacağım. Evet, omuz dikişini bitirip ben diğer tarafı da diktim bu arada arkadaşlar. Şöyle bir kolumuz dikili olmadığı için henüz sadece şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, hırkamızın omuzları ve ense kısmının dikişini tamamladık. Ön ve arka parçalarımız bitti. Şimdi de kolların yapımına başlayalım. Hırkamızın kolu için 44 ilmek başladım. 14 sıra lastiği ördüm. İstiyorsanız beden genişliği kadar da yapabilirsiniz lastiği. Şimdi düz örgüye geçeceğim. Düz örgüye geçerken ilk sıra bir 8 tane ilmek artıracağım. Bir, iki, üç, 4 ilmek ördüm. 5. ilmeğin şöyle dibinden bir ilmek alıyorum. Bir tane artış yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. Bir tane artırıyorum. İkinci artırmamız. 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Üçüncü artırmamız. 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. Hemen 5. ilmeğin dibinden bir ilmek alıp takıyorum. Ve şu şekilde ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. 5. ilmekten bir tane ilmek artırma yapıyorum. Bir, 2, 3, 4 ilmek örüp 5. ilmekten şöyle dibinden bir ilmek alarak bir artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Tekrar bir artırma. Bir, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bu da son artırmamız. Ve kalan 4 ilmeği örüyorum.
44 ilmeğimiz vardı. 8 ilmek artırdık. Şimdi toplamda şişimizi 52 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi ters tarafına gelirken birinci sıramız. Şimdi bütün ilmekleri ters örgü olarak yapıyorum. Bu birinci sıramız. Ön yüze geldiğimiz zaman 2 bu şekilde ön yüze düz örgü öreceğiz. Bu şekilde 9 sıra örelim. Şimdi artırmayı yaptığımız sıradan sonra 9 sıra ördüm. 10. sıradayız. Yine başta ve sonda artırma yapacağız. Bir sürü artırma şekli var ama arkadaşlar en kolay artırmayı göstereceğim size. İsterseniz sıra başında şöyle bir ipinizi çevirerek bir ilmek atabilirsiniz. İsterseniz şu ilk ilmeği bir tane önden, bir kere de arkadan örerek bir ilmekten 2 ilmek çıkartarak da bir artırma yapmış olursunuz. Şimdi sıranın sonuna kadar örüyorum. Burada bir ilmek artırdık. Sıranın sonuna geldiğimizde son ilmeği yine bir kere önden, bir kere de arkadan örerek bunu da çift ilmek yapıyoruz. Yani hem başta hem sonda birer tane ilmek artırmış olduk. Şimdi tekrar ters tarafından gelirken birinci sıramız olacak. 9 sıra örüp 10. sırada hem sağdan hem soldan birer tane ilmek artırarak kol boyu olana kadar devam edeceğiz. Ben her iki kolu da hazırladım. Şöyle şu şekilde 8 kere sağ taraftan 8 kere de böyle sol taraftan 10 sırada bir artırarak 68 ilmeğe kadar ulaştım. Daha sonra artırmadan kol boyu olana kadar devam ettim. Şimdi ben size bu kolun keserken de arkadaşlar şöyle rahat kesin, yani sımsıkı kesmeyin ki dikerken size rahat olsun. Kolun bir ölçüsünü vermek istiyorum. ...46,5-47 santime yakın kol boyu oldu. Tabii herkesin kol boyu farklıdır. Daha 1-2 santim uzun veya kısa yapabilirsiniz. Şimdi bunun dikimini yapacağız. Şimdi şu omuz dikişinin, bakın burası yaka tarafımız, şurası da omuz dikişimiz. Omuz dikişimize kolun şöyle tam orta noktasını buluyoruz. Orta noktayı tam omuz dikişine denk getiriyoruz. Şuradaki ipiyle de bunu ben şöyle bir sabitlemek istiyorum. Bu sökeceğimiz için şöyle bırakalım. Bedende şöyle 2 ilmeklik yer bırakmıştık. Burası zaten tam denk gelecektir. Diğer tarafta aynı şekilde. Bedende kestiğimiz, yani kol yerimiz belli olsun diye bıraktığımız 2 ilmeği tam oraya denk getiriyoruz.
Şöyle bu kenarları da birbirine şöyle karşılıklı getirerek bütün dikişlerimizi tamamlayacağız. Şimdi yarıya kadar beraber bir dikelim. Şu işaret bıraktığımız yeri şöyle söküyorum. Burası tam orta noktamız. Ve böyle devam ederek bütün hırkanın dikişlerini tamamlayacağız. Ben hırkanın dikişini bitirdim. Şöyle 5 tane de düğme diktim ilk yerlerimizde şu şekilde. Yakamız böyle. Şimdi bunun üstüne dileyen arkadaşlar bunu böyle tek hırka olarak da yapabilir. Yani hiç üstüne bir şey dikmeden veya farklı şekillerde süsleyerek de yapabilir. Şimdi şuralara şöyle bulutlar ördüm ben. Onlardan dikeceğim. Fakat bu ip biliyorsunuz çok tüylü bir ip. Yani size gösterirken zorlanacağım. Onun için şimdi şunu kaldırayım. Kendi ipinden bulut çalışması göstereceğim. Şimdi şöyle arkadaşlar bir. Kimi büyük, kimi daha küçük. Yani bazısını 15 zincir çekerek yaptım. Bazısını 11 zincir çektim. Yani tamamen o büyüklü küçüklü hiçbiri birbirine benzemesine gerek yok. Dediğim gibi bazılarını daha büyük, bazılarını daha küçük yaptım. Şurada bir mesela şunu küçücük yaptım. Yani bunların hiçbiri birbirine benzemesine gerek yok. İstediğiniz uzunlukta zincir çekip başlayabilirsiniz. Ben şimdi dediğim gibi kendi ipiyle gösteriyorum. Şöyle yeterli bir zincir çekiyorum. Mesela şu kadarlık bir bulut yapalım. Tığıma doluyorum. İlk zincirin içine tabi diğeri tüylü olduğu için hep böyle el yordamıyla gittim. Şimdi şuraya bir tane zincire battım. Tekrar batıyorum. Bir kere daha batıyorum. 3 tane aynı deliğe battım. Aynı zincirin boşluğuna battım. Şimdi tek tek buradaki zincirlerin içine
İsterseniz sık iğne yapıp 2 sıra gidebilirsiniz ama görünmediği için çok zor oluyor. Onun için şöyle dolayarak dolamalı sık iğne yaptım. Şimdi son zincire geldiğim zaman buraya da 3 veya 4 tane böyle köşe dönecek şekilde daha sonra karşılığına bütün yani dediğim gibi diğerinde çok zor görünüyor arkadaşlar. Hep böyle elimle yoklayarak yaptım. Şu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Son zinciri de battım. İlk yaptığımız yere şöyle girdim ve bir kilitledim. Tabanı bu şekilde. Bazı bulutlarda sadece şu kenarına yaptım. Alt tarafına hiç yapmadım. Bazısında bütün etrafına yaptım. Şimdi burada kilitledikten sonra tığımı doladım. Şu ilk yani bir taneyi atladım. Diğerinin tepesine şöyle ikili trabzan. 2 3 4 5 6 tane aynı yere girerek trabzanları yaptım. Hemen şöyle yanındaki, yani arada bir taneyi bıraktım, diğerine geçtim. Şöyle bir kilitledim. Tekrar tığıma doladım. Arada bir veya iki tane bırakıp şöyle biraz da uzun uzun trabzanlar yaparak aynı boşluğa doldurdum ve bir ileri gidip kilitledim. Tekrar arada bir veya iki tane, o aralar tamamen tül olduğu için kapatıyor arkadaşlar. Yani göz kararı batabilirsiniz. Altı tane aynı boşluğa yaptım. Şöyle şuraya kilitliyorum. Dediğim gibi bazılarında böyle yaptım. Bazılarında tam tur her tarafına yaptım. O ip daha kalın olduğu için daha geniş oldu tabii ki. O bulutlarımı tofi ipiyle 4 numarayla ördüm. Bakın şu köşeyi de yaptım. Hemen şuraya kilitliyorum. Hatta şu arada mesela bir iki tane şöyle yürütebilirsiniz. Dediğim gibi hepsini farklı farklı yaptım. Bu araya bir boşluk bıraktım. Tekrar bir ileri. Bakın şu araya da yapabiliriz. Hemen şuraya girip kilitledim. Ve şöyle yani bulut şeklini alacak şekilde yaptım.
Dediğim gibi kimini böyle küçük yaptım, kimini daha büyük yaptım. Evet, böyle farklı farklı şekillerde yani hırkanızda yaptıkça koyabilirsiniz. Ben bir 6-7 tane hazırladım. Ona göre ilave edeceğiz. Bulutlarımızı bu şekilde yapacağız. Şimdi hırkayı alıyorum. Dikmeden önce mesela şu büyüğü şöyle bir yerleştiriyorum. Daha sonra karşılığına bir tane daha. Böyle yaptıkça kaç tane yapmanız gerektiğini de gösteriyor. Şöyle kola doğru koyalım. Mesela şunu da şöyle dikebiliriz. Kollarına da yani şöyle çok kıvrılsın istemiyorum üst tarafta. Onu da şöyle yerleştirebiliriz. Yani böyle çeşitli yerlere koyarak dikimini yapacağız. Şimdi bir taneyi beraber dikelim. Şunu tam bir ortalayayım şöyle. Bulutu dikerken normal dikiş ipiyle dikeceğim. Şimdi önce şu bulut arka tarafına şöyle bir sabitleyelim ipimizi. Ve hiç arka tarafına yani ters tarafına ilmeği ipimiz geçmeyecek şekilde bakın şöyle tek üstten ilmekleri aldım. Şuraya tutturdum. Tekrar bu ipimiz bulutta görünmeyecektir. Alıyorum. Ve bakın hiç arka tarafına geçmeden üstteki ilmekleri alarak şöyle kenarlarından dikiyorum. Bulutun şeklini de takip ediyorum. Yani şöyle bazen yukarı bazen aşağıya doğru inerek şöyle üst katını alıp dikişini de tamamlayacağız. Ve dediğim gibi arkadaşlar şu arka ters tarafına da hiç geçmeyelim ki hırkamızın arka tarafı da güzel dursun. Şuradaki iğne şu taktığımız iğne hatta onu çıkarayım da göstereyim. Bakın şöyle hiç dikişimiz arkada da belli olmayacak. Şimdi tamamen bütün bulutlarımızı bu şekilde dikelim.
Ve hırkamızı tamamlamış olalım.